Yıllar süren bekleyişin ardından yeni Toyota Supra nihayet tanıtıldı. Herkesin ilk işi A90 kodlu yeni jenerasyonu bir önceki nesille karşılaştırmak oldu. Ancak Supra'nın tarihi sadece 1993-2002 arasında var olan A80'den ibaret değil. Toyota Supra gibi tarihi sağlam bir makineden bahsedip de Hızlı ve Öfkeli filmindeki ünlü turuncu A80'i atlamak olmaz. Jesse'nin ayarlarını yaptığı hurdadan toplama Supra, Brian ve Dom'un çıktığı ilk test sürüşünde siyah bir Ferrari F355'e çok güzel ayar vermişti. Belki de bu yüzden A90 konusunda insanlar biraz hayal kırıklığı yaşadılar. Şimdi gelin Supra'nın 1970'lere uzanan geniş tarihinde hızlı bir yolculuğa çıkalım. Toyota, Supra ismini ilk olarak 1978 Nisan'ında ikinci nesil Celica'nın daha güçlü ve büyük versiyonunda kullandı. O dönemlerde Japonya ve Kuzey Amerika pazarını domine eden Datsun Z modelleriyle mücadele etmek üzere tasarlanan Supra, Celica'nın 4 silindirli motorları yerine 6 silindirli üniteler kullandı ve bu sıralı 6 silindirli 3 litrelik motor 125 beygir gücündeydi. Supra efsanesindeki bir sonraki adım Japonya'da 1981 Temmuz'unda tanıtılan MK2 Celica XX ile geldi. 3. neslin altyapısını kullanan yeni Supra daha çok güce ve sportifliğe oynamaya başladı. 1982 yılının Ağustos ayında Avrupa pazarına giriş yapan Celica Supra, standart Celica'dan 5 sütunu itibariyle ayrılıyordu ön tarafında. Daha uzun burnu sayesinde sıralı 6 silindirli ünitelere ev sahipliği yapmaya devam eden Supra'da yeni 2.8 litrelik 5M GE motorda kullanılmaya başlandı. Açılır kapanır farları, geniş çamurlukları, bağımsız arka süspansiyonu ile öne çıkan bu modelde 2.8 litrelik makineden 145 beygir güç, 210 Nm tork alınabiliyordu. Supra 1984 ile 86 arasında hem güç ünitesinde hem de tasarımda ufak değişiklikler gördü. 163 beygir güç, 229 Nm tork veren 2.8 motor, 5 ileri manuel şanzıman veya otomatik vites opsiyonuyla alınabiliyordu. Gaz kelebeği konumu sensörü elden geçirilen Supra, yeni bir EGR sistemine ve vuruntu sensörüne kavuştu. Bu sayede Celica temelli son Supra'nın 0-100 hızlanması 8.4 saniyeye çekildi. Tasarıma baktığımızda yeni güneşliği ve yenilenen spoiler'i görüyoruz. Kabinde ise L-Type'larda olmayan P-Type paketinde yer alan deri döşeme dikkat çekiyordu. 1985 yılında A60 kodlu Supra jenerasyonunun imalatı sona erdi ve A70'in yolu açıldı. Celica ile Supra bu model ile birbirinden ayrıldı. Celica önden çekiş düzenine geçerken Supra arkadan çeker Grand Tourer açığını oynamayı sürdürüyordu. Tabi burada Toyota Soarer'ın olduğunu da söyleyelim. Bu biraz daha küçük olanı. Celica Supra'ya göre kısa gövdesiyle dikkat çeken MK3 Supra'nın 4 tekerleği de gövdeye çift salıncaklı süspansiyonla bağlanıyordu. 2 ve 3 litre arasında değişen motor hacimleriyle sunulan Supra'da yelpazenin tepesinde 2954 cc'lik 7M GTE kodlu ünite yer alıyordu. Turbo şarj ve intercooler desteğiyle 230 beygire ulaşan 3.0 GT Turbo o dönemin en güçlü Supra'sıydı. Aynı ünite Japonya Grup A yarışlarında homologe edilirken bu güç değeri 270 beygire çıkarılmıştı. Japonya ve Amerika pazarındaki turbo seçeneği Avrupa'ya 1989'da gelen makyajla merhaba dedi. Gücü %15, torku %35 oranında artırılan hırçın Toyota bu sayede 100 km/s hıza 6.1 saniyede erişebiliyordu. 80'lerin sonu 90'ların başında Z32 Nissan 300ZX, Mazda RX-7 FD, Honda NSX ve Mazda MX-5 gibi makinelerle büyük sükse yakalayan Japonlar arasında Toyota'nın 4. nesil Supra'sı merakla bekleniyordu. 1987'de What Car dergisinin en iyi kupe sıralamasında Celica ve MR2 ile beraber ilk üçü kapatan Supra'nın yeni yorumuna dair beklentilerin ilk emaresi efsaneye dönüşen JZ kodlu motorların A70'te sunulmasıyla verilmişti. JZ A70 olarak da geçen bir JZ 2.5 litre hacminden turbo desteğiyle 280 beygir güç alabiliyordu. Nefesler MK4 Supra için tutulmuştu.
MK1 Celica ve MR2'nin her iki jenerasyonu üzerinde çalışan Isao Tsuzuki'nin şef mühendisi olduğu 4. nesil Toyota Supra'nın gelişimi 1989'a dayanıyor. Altyapısını Z30 kodlu Soarer modelinden alan A80, selefine göre daha küçük bir otomobildi ve tasarım detayları da A70'ten ziyade klasik 2000 GT'yi andırıyordu. Önden motor arkadan çekiş felsefesinden vazgeçmeyen Supra, ünlü 2JZ motorlarla donatılmıştı. Her ikisi de 3 litre olan ünitelerden atmosferik olanı 223, turbo olanı 324 beygirdi ama Japonya versiyonları 280 beygirle sınırlıydı çünkü yasalar daha fazlasına izin vermiyordu. Rekabet yasaları. 2JZ GTE kodlu motorun çift turbo düzeni paralel değil, seri felsefesiyle çalışıyordu. İlk başta tüm egzoz gazı ilk türbine yönlendiriliyordu ki böylece turbo lag düşürülüyordu. Bu sayede Supra 1800 deviri itibariyle 407 Nm tork sunabiliyordu. Devir saati 3500'ü vurduğundaysa pre-boost modu devreye giriyor ve egzoz gazı ikinci turboya yönlendiriliyordu. İki turbonun takviyesi 4000 devirde beraber hissediliyordu. Yeni modelde yapılan ağırlık düşürme çalışmaları 91 kilograma varan sonuçlar vermişti. Bu sayede giriş seviyesinin ağırlığı 1456 kilogramda tutulmuştu. Turboda ise bu değer 1565 kilogramdı. Ön arka ağırlık dağılımları ise sırasıyla 51'e 49, 53'e 47 idi. Bu değerler Supra'yı RX-7 ve NSX'ten ağır yapsa da 3000 GT'den Mitsubishi'nin hafif kalmasını sağlıyordu. 1996'nın sonunda MK4 Supra makyajlandı. Stop lambaları, ön farları, jant seçenekleri ve direksiyon simidi gibi noktalarda yenilenen A80, 1998 yılında Japonya'da turbo motorlarında VVTi teknolojisini kullanmaya başladı. Supra'nın bu jenerasyonunda W58 kodlu 5 ileri şanzıman yerine 6 ileri kademeye sahip Getrack Toyota yapımı V160 vites kutusuna bıraktı. Otomatik seçenek ise 4 ileriydi. Peak tork değerini %90'ına kadarını 1300-4500 devir arasında verebilen ve 100 km/saat hıza 4.6 saniyede çıkabilen 2JZ GT ile ünlenen Supra'nın yol tutuş ve fren alanındaki başarılarını da unutmamak gerekiyor. 1997 yılında 113 0 km/saat frenlemesini 45 metrede tamamlayan Supra'nın tacı 2004 yılında 1 metre farkla Porsche Carrera GT'ye geçti. Skid pad testlerinde ise 0.95 ve 0.98 yanal G kuvveti elde eden A80 şasisinin hünerlerini gözler önüne seriyordu. Bu önemli jenerasyonda kabini göstermeden geçmek istemedik. Sürücü odaklı tasarlanan kokpit, Supra'nın sürüş keyfinin maksimum oranda hissedilmesini sağlıyor. ...2007 Detroit Otomobil Fuarı'nda FT-HS konseptiyle karşımıza çıkan yeni Supra yine aynı yerde tam 12 yıl sonra üretim gövdesiyle tanıtıldı. A90 J29 kod adlarıyla duyurulan spor kupe selefinden çok farklı bir otomobil. Tasarım anlamında konseptten çok uzaklaşmayan yeni Supra, oran ve çizgiler açısından A80'den çok farklı. Güzellik görecelidir ancak yeni Supra'nın bir önceki nesle göre fiziksel açıdan daha iyi olduğunu belirtmek lazım. Eskiden 51-49 ve 53-47 olan ağırlık dağılımı tüm yeni Supra'larda artık 50'ye 50. Toyota'nın yakaladığı bir diğer güzel oransa aks mesafesinin iz genişliğine oranı. İdeal aralığı 1.5 ile 1.6 arasında olan bu katsayı yeni Supra'da 1.55. A80'de sade olan arka tasarımın yeni modelde çok daha karmaşık olduğunu da söyleyelim. Önden motor arkadan çekiş geleneğini sürdüren Toyota Supra, A90 J29 kodlu yeni neslinde iki motor seçeneğiyle sunulacak. Detroit'te boy gösteren Amerikan versiyonu yalnızca 3 litrelik sıralı 6 silindire sahip turbo motorla alınabilecek. 340 beygir güç üretebilen makine 1600 devir itibariyle 500 Nm tork verebiliyor. 100 km/saat hıza ulaşma süresi ise 4.3 saniye. Japonya'da 3 litrelik motorun yanında sunulan 2 litrelik turbo i4 ise 197 ve 258 beygirlik iki versiyona sahip. Tork değerleri ise 320 ve 400 Nm. Bu ikilinin ivmelenme performansları ise sırasıyla 5.2 ve 6.5 saniye. Talebe göre manuel seçeneğini değerlendiren Toyota şimdilik tüm Supra'ları 8 ileri otomatik şanzımanla sunacak. Kaput altındaki motorlar ve şanzıman size tanıdık gelmiş olabilir. Çünkü tüm bu ekipmanlar BMW'den alındı. BMW Z4 ile platform kardeşi olan Supra'nın kabini de Alman kardeşine benziyor. Buna karşın ufak detaylar onun Japon kimliğini hepimize hatırlatıyor. Bana kalırsa A80'den çok farklı olan A90 markanın tarihinde yeni bir sayfa açacak. Ancak hiçbir zaman A80 kadar ekstrem bir hayran kitlesi oluşturamayacak. Peki siz yeni Supra hakkında ne düşünüyorsunuz?
Artık bu bir standart. Beni üzmeyin. Videoyu beğenin, yorum atın, paylaşın, kanala abone olun, zile de tıklayın. Instagram şurada bir yerde arkadaşlar. Oraya da takip atmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Supra'yı da seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. İyi sürüşler.